Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Philips kahve makinesi videosu ile karşınızdayım tekrardan. Şimdi bugün arkadaşlar size öncelikle Philips'in 3200 Latte Go serisinden bir kahve makinesi göstereceğim. Arkadaşlar özellikle bu makinelerde uzun süre kullanımdan sonra kronikleşmiş bir sorunu size göstermek istiyorum. Bu sorunun adı keramik ventil. Videolarımı izleyen arkadaşların da bildiği üzere bu makinenin içinde şu kahve öğütülen ve kahvenin suyla etkileşime girdiği aletin arkasına takılı olan bir tane ventil var arkadaşlar. Şu ventili şöyle biraz yakından göstermem gerekirse, şurada görmüş olduğunuz kırmızı iki tane üstünde conta olan ventil çok önemli bir parça arkadaşlar. Buna keramik ventil diyorlar. Bu tamamen kahve yaptığınız zaman kahvenin suyunun basınçlı bir şekilde mekanizmaya girerek suyun kahveyle etkileşiminden sonra ön taraftan akmasını sağlayan bir parça. Şimdi bu parçanın üzerindeki iki tane kırmızı contanın tabii ki kullanım süresine göre değişiklik gösteren yıpranmasıyla alakalı videolarımda görmüş olduğunuz bazı kahve makinesinde çıkan sorunlar meydana geliyor. Şimdi bu keramik ventilin arkadaşlar her zaman conta değiştirdiğiniz zaman tabii ki olmayabilir ihtimali üzerine başına farklı bir nedenden kaynaklı olan bazı problemlerinden bir tanesini size göstereceğim. Öncelikle bunu sökelim, yerinden çıkartalım. Bunu yerinden çıkartmak için daha önce videolarımı izlememiş olan arkadaşlar için altıgen tornavida ucu. Bu şöyle üstüne bakayım. Bu 10 numara arkadaşlar. Şu altıgenlerden 10 olanı bu iş için uygun olan vida ucu. Şimdi ventili yerinden çıkartalım. 2 tane vidası var zaten. Şu birinci vidamız. Şu da ikinci vidamız. Bunu elinizle kendinize doğru hafifçe kastırdığınız zaman bu zaten yuvasından çıkıyor arkadaşlar. Bunun üzerine dikkat etmeniz gereken şurada 2 tane küçük conta var. Onlar genellikle çıkartırken makinenin içinde kalıyor. Tekrar bu işten anlamayan arkadaşlar bu keramik ventilin contalarını değiştirdikten sonra bu küçükleri burada unutup makinenin üzerine de ventili taktıkları zaman burada muhtemelen su kaçıracak arkadaşlar. Şu ikinci contayı da yerinden çıkartıp hatta ventilin üzerine şu şekilde monte edip size olması gerektiği gibi göstermek istiyorum. Pardon, bu birinci conta, bu da ikinci conta. Evet arkadaşlar, keramik ventil dediğimiz bu parça. Genellikle şu conta üzerindeki deformasyonlar nedeniyle ikinci, üçüncü, dördüncü senesinden sonra kahve makinesi su kaçırmaya başlıyor. Yani siz kahve yaptığınız zaman şuradan kaçan su aşağıya iniyor. Bu aşağıya inen su da tabii ki ön taraftan kahve çıkmasını engelliyor. Muhtemel nedenlerinden bir tanesi bu. Şimdi şu contayı değiştirdiğiniz halde makinenin içinden tuhaf bir buhar yoğunluğu çıkıyorsa bu keramik ventilinle ilgili olabilir. Şimdi bu keramik ventil sadece contayı değiştirdikten sonra hatanın tekrarlaması nedeniyle belli başlı bazı prosedürler uygulamak gerekiyor. Yani hatanın sadece contadan kaynaklı olmadığını göstermek için bu videoyu çekiyorum size. Misal videolarımdan bir tanesini izlediniz. Bu keramik ventildeki contanın bozuk olduğunu gördünüz. Şu. Bunu 200-250 TL verip değiştirdikten sonra hala makinenizden aşırı derecede bir buhar çıktığını görüyorsanız ve ön taraftan gene kahve gelmiyor, aşağıya dökülüyorsa bunun farklı bir nedeni de olabilir arkadaşlar. Şimdi şurada görmüş olduğunuz yer şurası. Burayı bir bıçak ya da kalın bir tornavida vasıtasıyla şu şekilde sanki vidaya tornavida takar ve çevirir gibi bastırarak
şunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Şuradan alttan da kaslayayım şöyle hafiften. Gördüğünüz gibi umarım video net çekiyordur. Şunu hafifçe şöyle yukarı doğru kaldırdığın zaman burada da 2 tane conta görüyor olacaksınız. Şimdi arkadaşlar şunu ters çevirdiğiniz zaman elinize şöyle bir yaylı mekanizma düşecek. Net görüyor musunuz? Böyle bir yaylı mekanizma gözükecek. Şimdi arkadaşlar bu parça ne sert ne yumuşak, silikonvari bir parça. Yani bu ventilin içinde basınçlı su geldiğinde bunu geri iterek buradan sıcak suyun geçmesini sağlıyor. Ama makineyi ilk açtığınız zaman buraya basınç olmadığı için bu içeride ön tarafı tıkayarak suyun makinenin içinde devir daim etmesini sağlıyor. Şimdi ventilden çıkan su contayı değiştirmeniz gerektiği halde, yani değiştirdiğiniz halde hala çıkmaya devam ediyorsa %100 problemi budur arkadaşlar. Şu ucundaki parça dibinden kırılarak, yani şu yaya bağlı olduğu yerden kırılarak içeride yuvasına tam oturmadığı için yuvadan basınçlı su çıkıyor arkadaşlar. Ve siz bu kahve makinesini açarken bu ventilin içinden geçmemesi gereken su ya da hava bu plastik parçanın kırılması nedeniyle oradan geçerek hem kahve yaparken hem de makine ilk açıldığından itibaren çıkan aşırı derecede buhar bunun bozuk olduğu anlamına geliyor. Şimdi ben bu parçayı, bu yaylı olan parçayı ventile takmayacağım. Sadece size göstermek amaçlı bunu bu şekilde tekrar söktüğüm gibi içine takarak makineye bağlayıp o şekilde açacağım ve makinenin nasıl tepki verdiğini göstermek için size burada bir tüyo vereceğim. Ventili yerine taktım. Çıkarttım 2 tane vidadan bir tanesini takmam yeterli. Vidaları takarken benim gibi şarjlı matkap kullanmayın. Tornavida kullanın çünkü ne kadar fazla sıkıp sıkmadığımı bilmiyorum. O yüzden de fazla sıktığınız zaman yalama olur. Oraya yüksek basınç geldiği için o ventili dışarıya doğru itebilir. Vidalar yalama olduğu için. Şimdi su haznesine takalım. Ve bu şekilde makineyi açalım. Bakalım üst kapaktan ve şuradan aşırı bir buhar çıkacak mı? Makineyi açtım. Hatta şöyle yapalım. Daha iyi görmeniz için şöyle 2 saniye sizi bekleteceğim. Daha iyi görmeniz için önce şu tropşaleyi bir boşaltayım ben. Kahve posası toplanan yeri çıkarttım. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Kahve makinesi açık ama kahve posasını topladığım yerdeki tırnak yukarı doğru kalkmadığı için makine şu anda bir konumunu vermiyor, komut. Şimdi ben bunu yukarı kaldırdım. Kahve makinesi açılacak. Şimdi içerideki buharı, basıncın kaçtığını net bir şekilde görebileceksiniz. Contalar sağlam olmasına rağmen. Evet arkadaşlar, az önce gördüğünüz gibi ventilin içindeki o yaylı düzeneyi çıkarttığım için kahve makinesinin içinden aşırı derecede bir buharlaşma meydana geliyor. Ve su kaçırıyor. O yüzden kahve makinesindeki ventili sadece contaları değiştirdiğinizi varsayarsak ve bu contalardan sonra tekrar aynı hatayı veriyor olduğunu görürseniz bilin ki bu keramik ventilin içindeki
yay düzeneği artık kullanılamaz hale gelmiştir. Ve şu ucundaki kauçuk gibi olan madde yerine oturmuyordur artık. Bu da ventilin içinden contalar sağlam olmasına rağmen su kaçağının meydana gelmesini sağlamış olacak. Yani sadece keramik ventil üzerindeki contayı değiştirdikten sonra gene aynı hatayı alıyorsanız hataları farklı yerlerde aramanıza gerek yok. Bu keramik ventilin içindeki yay düzeneğinin şu ucunda bulunan sert plastik demeyeyim. Çünkü böyle hafif elinize dokunduğunuz zaman böyle hareket ediyor. Kauçuk diyelim biz buna. Sert bir kauçuk. Şu parçanın ucunun kopması nedeniyle içeride yerine getiremediği için görevini, bu da kahve makinesini olumsuz şekilde etkilediğini sizlere göstermiş oldum. Bunu tekrar kastırarak yukarı çıkartıyoruz. Bunu buradan çıkarttıktan sonra yay düzeneğini şu şekilde olmak üzere yerine takıyoruz. Ve bunu da yine çıkarttığımız gibi hafifçe bastırıp şu şekilde oturtturuyoruz. Ventil yerine takıyoruz arkadaşlar. Yenisini sipariş vermeniz gerekiyor. Çünkü bildiğim kadarıyla bu ventilin içindeki size göstermiş olduğum yerin yedek parçası yok. Bunu çünkü komple olarak satıyorlar. Başına daha önce böyle bir sorun gelen olduysa eğer, contaları da değiştirdikten sonra gene aynı yoğunlaşmış buharı alıyor ve kahve makinesi yine tepki vermiyorsa ve içinden aşırı derecede su kaybedip gene fazla bir şekilde buhar çıkıyorsa, en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu arkadaşlar. Öncelikle keramik ventilin içinde göstermiş olduğum yeri açarak orada bir herhangi deformasyon, kopukluk ya da kırıklık varsa önce bunu tespit edip ona göre bir yol haritası çizip parçanın siparişini vermek daha mantıklı. Çünkü bu işler uzadıkça uzuyor arkadaşlar. Eğer bir an önce makinenizi tamir edip kullanıma sokmak için contayı değiştirmek, onu değiştirmek, arkasındakini değiştirmek, önündeki değiştirmek yerine zaman kaybı yapmaktansa ve bu her defasında farklı sipariş demek ve farklı meblağlarda cebinize yansıyacağı için yapmanız gereken en mantıklısı bu keramik ventili, isim vermeyeceğim, internet sitelerinden herhangi bir tanesinde sipariş verip takıp tekrar kullanıma sunmak. Bundan sonraki videomda arkadaşlar gerçekten de demleme grubunun temizliğiyle ilgili, yani bunu sökerek yapacağım. Bütün hepsini parçalara ayırıp nasıl temizlenmesi gerektiğiyle ilgili bir video çekeceğim. Bu da çok önemli. Nasıl yağlanıyor, hangi parçanın sökülmesi gerek, hangi parçanın temizlenmesi gerek. Detaylı bir şekilde bu mekanizmayı paramparça edip bir sonraki videoda onu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.